istediğimiz meslekten olalım, istediğimiz yaşta olalım. Nefes alamıyorsak, su yoksa yaşamıyoruz demektir. Öğleden sonra konseri ayrıca önemli diye düşünüyorum. Özellikle çocuklu aileler, yani hakikaten çocuklu aile nasıl akşam bir araya gitsin, bu biraz dertli bir konu. Sizin eserlerinizi dinlerken ben aslında bir film izliyormuşum gibi geliyor. Bugüne kadar hep böyleydi. Ben bir anlatıcı müzisyenim. O ölçekler sürekli, o sizin sanatçı ölçeğiniz değişiyor. Bazen mikro, bazen makro. İstediğini söyle, istediğini yasakla. İstersen beni bir daha görme hayatına ama ben de seni bir daha görmeyeceğim. En sevdiğiniz besteci, en sevdiğiniz beste ya da en sevdiğiniz şehir. Ben bütün bir gezegenin müşterisiyim aynı zamanda ve kiracısıyım. Yeni evlendiniz Fazıl Bey, sevgili Aslan Ant'la. Hayallerimdeki şeyi gerçekleştirmek için çok çalışmak var. Burada çok ortak noktamız var. Aysun Öz'de Başka Şeylerden merhabalar. Sevgili Fazıl Sayın, geleneksel yıl sonu konseri yaklaşırken biz de geleneksel röportajımızı yapmak üzere yine sevgili Fazıl Say'dayız. Piyano yanımızda ve kütüphanesinin içindeyiz. Bu kez bizi kütüphanede ağırlıyor sağ olsun. Evet Fazıl Bey, yine bir yıl sonu konseri, yine birlikte röportajımız var ve sürprizleriniz var bize bugün. Evet, yıl sonu konserimiz 27 Aralık'ta yine Volkswagen Arena'da. 10 yıldır süregelen bir gelenek bu. Biliyorsun akşam ve öğleden sonra bu konser de öyle olacak. Bir öğleden sonra konserimiz de var. Programda korolu, orkestralı sahnede 125 sanatçı, solistler ve Mozart ve Mevlana eserinin Türkiye'deki ilk seslendirilişi, bir de Mother Earth yani Dünya Anne Piyano Konçertosu'nun Türkiye'deki ilk seslendirilişi. Bunlarla Türk halkı ilk kez tanışıyor. Bu yeni eserler, bunlar 2024 bestesi ve çok kapsamlı, dünyada çok büyük ilgi gören iki ana konunun, dünyanın en büyük derdi olan iki ana konunun birisi iklim krizi. Çok büyük bir sorun. Tüm gezegenin sorunu. Birisi de Doğu-Batı uzlaşması, uzlaşamaması. Ama tekrar uzlaşması için verilen emekler. Bunların başında da sanat eserleri gelir. Tabii burada yine geçen yıl resital vermiştiniz yıl sonu konserinde. Bu yıl yine büyük bir orkestra, koro, daha 125 sanatçı dediniz sahnede. Daha büyük bir, daha kapsamlı bir konserle. Şimdi öyle aslında çok güzel bir şekilde gidiyor konser. Yani siz bir sene resital verdiğinizde, ertesi yıl koroyla, orkestrayla sahnede olduğunuzda farklı şekilde biz Fazıl Say'ı dinlemiş oluyoruz. Farklı eserlerinizi dinlemiş oluyoruz. Bir tarafta işte koroyla seslendireceğiniz, orkestrayla seslendireceğiniz eserler ve bu sefer çok özel tabii ilk premierlerle birlikte. Fakat bu eserler daha önce dünyada farklı yerlerde çaldınız ve oradaki ilginin de çok iyi olduğunu biliyorum. Ve biz yeni tanışıyoruz ama. Evet. Şimdi Volkswagen Arena 5000 kişilik bir yer. Ve burada iki konser yapmak demek, klasik müzik için dünyada da çok büyük bir rakam olan bir binlerce kişilik kitlelere, 10 binlerce kişilik kitlelere ulaşmak demek. Biz Nazım Oratoryosu'nda en son, yani 10 yıl önce rahmetli Genco Erkal'ın da olduğu Nazım Oratoryosu'nda korolu orkestralı bir projemiz olmuştu. Ondan sonra ilk kez aslında. Aynen dediğin gibi aralarda Truba Sonatı'nı çaldım. Evet. Sadece Genco Erkal'la, sadece Serhat Bağcan'la ya da Cem Adrian'la ya da bir küçük orkestrayla yaptığım yıl sonu konserleriyle oldu. Ama bu sefer tekrar o en büyük formatımıza dönüyoruz. Fazıl Bey, 27 Aralık'taki yıl sonu konserinin ikincisi de açıklandı. Öğleden sonra saat 16'da da bir konser var. Onun da biletleri hemen bitecektir eminim ama öğleden sonra konseri ayrıca önemli diye düşünüyorum. Özellikle aileler ve çocuklar için. Sadece aileler ve çocuklar için değil, öğleden sonra konserleri dünyada da bir gelenek. Hafta sonları pek çok insanın, pek çok kesimden insanın bir cumartesi akşamın belki müsait olamayabiliyor ama cumartesi öğleden sonrası çok avantajlı olabiliyor. Çalışanları oluyor vesairesi, kendi durumundan dolayı daha geç saatlere kalamayanlar olabiliyor vesaire.
Öğleden sonra konserleri benim yıl sonu konserleri geleneğimin de bir parçasıdır. Nazım Oratoryosu öğleden sonra konserleridir aslında. Özünde Truva Sonatı o veya bu. Burada akşam konserlerinden farklı da bir kitle olabiliyor. Ve onlara da hizmet etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen söylediğin gibi özellikle çocuklu aileler, yani hakikaten çocuklu aile nasıl akşam bir araya gitsin, bu biraz dertli bir konu. Çok dertli. Öğleden sonra ailecek gelebilme imkanları gerçekten var ve daha kolay, ulaşımı daha kolay, her şey daha pratik ve merak ettiği konseri de dolayısıyla dinlemesi mümkün. Tabii çok da tatlı bir orkestra şefimiz var, Nil Vendetti. Nil Vendetti fevkalade bir orkestra şefi. Dünyadaki en yetenekli genç jenerasyonlardan biri. Dünyada bir kadın şef trendi var, doğru, ama onların içinde sivrilmiş bir özel yetenek ve dünyanın her hafta dünyanın bir orkestrasını yöneten biri. İstanbul'da da benimle de çok konser verdi. İşte ben onu keşfettiğimde 19-20 yaşındaydı. Evet. Şimdi tabii Nil'in en iyi özelliklerinden biri seyirciyle kurabildiği komünikasyondur, ilişkidir. Çok esprili, çok deli biraz. Evet. Orkestra, yani provalarda herkes tabii provaları seyretmiyor ama provalarda orkestrayla kurabildiği, ben de sizden biriyim doğallığı ve içtenliği ve o eski maestroların diktatöryal orkestra şefi kavramının tamamen tersi bir demokrasik, herkesin eşit olduğu ve herkesin güle oynaya çalıştığı bir şeye dönüştürdü. Bu mesela oldukça bir devrim diye düşünüyorum. Bunu sağlamasını diyelim. Bu kadar profesyonel, halbuki kariyerine odaklanıp sürekli dünyanın her yerinde de yönetiyor zaten. Onu zaten yapıyor ama Türkiye'ye olan sevgisini de keşfettik. Onu ben çok değerli buluyorum. Nil'i hiç izlememiş olanlar çok beğenecektir. Çok iyi bir koro ve orkestrayı, çoğunu kendim onaylayarak seçtiğim, teke tek seçtiğim bir koro ve orkestrayı 125 sanatçının sahnede olduğu, solistlerimizi belirlediğimiz bir enteresan konser insanları bekliyor. Doğu'nun büyük düşünürü Mevlana, Batı'nın büyük bestekarı Mozart ve bunların Mozart'ın en son eseri Requiem'in temalarından, hatta tamamlayamadan öldüğü Requiem'inin temalarından yola çıkan Mevlana'nın tüm dünyaya dostluk çağrıları olan, bunlar nasıl buluşuyor? Mesela benim eserimin içinde nasıl buluşuyor? İklim krizini anlatırken düşünün, parçanın bölümleri var, işte toprak, orman, deniz, akarsular, başı ve sonu gibi. Toprak deyince burada yıllardır depremlerle mücadele ediyoruz. Orman deyince orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Şimdi hem ormanın güzellikleri olacak ama hem orman yangının çığlıkları da olacak. Çünkü artık farklı ve sadece yaşayan değil, ölen de bir dünyadayız. Maalesef. Ölen ve öldürülen diyelim. Ve bu trajediyi önlemek için doğru bir fikir. Osaka'da, Expo'da ilk kez Mayıs ayında çaldığım Mother Earth Piyano Konçertosu, piyanonun ortada olduğu çok geniş bir orkestrayla beraber onu kendim çalıyorum. Bunun yarattığı mesaj insanlara ulaştı diye düşünüyorum. Deniz var, ölü deniz var. Akarsular var, suyun kesilmesi var. Birçok ilimizde, dünyanın pek çok şehrinde çok büyük su sıkıntıları var. Tahran'ı kapatmayı düşünüyor. Tahran'ı kapatmayı düşünüyorlar. Bursa'nın var sıkıntısı, İstanbul'un olabilir. Evet. Yani kapımızda. Bütün bunların yani sonuçta istediğimiz meslekten olalım, istediğimiz yaşta olalım. Nefes alamıyorsak, su yoksa yaşamıyoruz demektir, yaşayamayız demektir. Yani bu temel şeylerle insanların çok daha dikkatli olması için bir warning, yani bir nevi uyarı niteliğinde sanat eserleri yaratılması gerekir günümüzde. Evet. Mozart ve Mevlana'nın, yani bakın bugün Orta Doğu savaşları, Gazze vesaire, İsrail-Filistin meselesi, Türkiye'nin meseleleri, bütün Orta Doğu'nun, İslam dünyasının, Hristiyan dünyasının, Musevi dünyasının, bütün bu uzlaşamamanın aslında
çok da rahat birbirimizle dost ve kardeş olabileceğimiz bir dünya istiyoruz. Bunu isteyenler daha fazla. Bunun için ama empati gerekiyor. İnsanların birbirine dostça muamelesi gerekiyor. Çok fazla ölümler, katliamlar yaşanıyor bu dünyada. Bunu hak etmiyor insanlık diye düşünüyorum. Mozart ve Mevlana özünde bu buluşmayı temsil eden bir eser olduğu için benim insanlara da o mesajı verdi ve çok beğenildi. Evet. Dünyanın bu kadar bencilleştiği bir noktada, özellikle de bu internet elimizin altında, her yere çok rahat ulaşabiliyoruz, sosyal medya elimizin altında. Fakat bir taraftan da tabii bu bizi hem yalnızlaştırıyor hem de bencilleştiriyor ve ortak duyguda buluşmakta zorlanıyoruz. İşte bu noktada devreye yine sanat giriyor ve sizin yaptığınız eserler de giriyor. Aslında o unuttuğumuz şeyler bize bunları sözlü olarak ifade ettiğimizde hak veriyoruz, çok doğru diyoruz ama bunu ancak sanat yoluyla gerçekten kalplere seslenebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz ve hareketi de ancak bizi sanat geçirirmiş gibi geliyor. Yani ancak özellikle de müzik ya da sinema. Ve buradan da şuraya gelmek istiyorum. Mesela sizin eserlerinizi dinlerken ben aslında bir film izliyormuşum gibi geliyor. Evet. Yani öyle bir hikaye anlatıcı tarafınız var. Evet. Ve bu kitleleri ancak bu şekilde harekete de geçirebiliriz ve eğer bir önlem alınacaksa ancak bu şekilde alınabilir gibi geliyor. O yüzden bu anlattığınız her şey çok kıymetli. Hem Dünya Anne hem de Mozart ve Mevlana kısmında. Yani aslında bir reçete. Evet, insanları bekleyen bu müzikte onları özellikle saran konu benim anlatıcı olduğumu bilmeleri. Evet. Bugüne kadar hep böyleydi. Ben bir anlatıcı müzisyenim. Evet. Klasik müzik eserlerini seslendirirken de yani bir Mozart sonatının peşine takılıp oradan hikayeler ama o hikayelerin ne olduğunu neredeyse hiç telepati yoluyla, müzik yoluyla insanlar anlayacak. Bu büyük talep bütün dünyadaki bestelerime ve yorumculuğuma bu yüzden. Ve bu benim piyano başında 50. yılım artık ve bunun 35 yılı konser turnelerinde ve konser salonlarında geçtiğini düşünelim öğrenimimden hemen sonra. Bu talebin, bu ilginin sebebi bu. Anlatıcı birisi geliyor ve besteleriyle ve yorumlarıyla. Bunun değerini benim de bilmem gerek. Sürekli bu yeni şeyler üretirken dünyanın karşımıza çıkan yeni problemleriyle bu son 10 yıldır bu iklim krizi benim de çok yoğunlaştığım pek çok eser beslediğim. Su diye bir eser. Onu da çaldık İstanbul'da. Kaz Dağları problemi. İnsanın kendi eliyle doğayı katliama uğratması gibi. Çok daha fazlası var. Yani sadece şehirleri veya insanları anlatmaktan ziyade doğayı da anlatmak lazım müzikle. Kültürler arası buluşma benim hayatımda bana hep sorulmuştur yurt dışındaki gazeteciler tarafından bir Türk olarak filan. Evet de bu kültürle Batı kültürü arasındaki köprü, o köprü benim inşa ettiğim bir projem değil. Zaten hayatımın kendi özü, kendi doğasıdır. Ben yani yurt dışında Türk ritimlerini, melodilerini, öykündüğüm temaları, Türkiye'den portreleri, şehirleri ve folklor müziklerini yurt dışında tanıtırken Türkiye'de Anadolu'nun ücra köşesine kadar Mozart'ı, Beethoven'ı, Chopin'i, Debussy'yi de götürdüm. Bu zaten kendiliğinden oluşmuş bir köprüyle bir proje falan değildi. Yani bu şöyle olur, bir Amerikalı müzisyen gelip de Türkiye ile ilgili bir proje, o bir projedir. Evet, köprüyü inşa etmektir. O benim durumumda öyle bir şey yoktu. Benimki zaten doğasında öyleydi. Tabii ki burada her zaman bizim ülkemizdeki batılılaşma devrimlerinin aslında çok önemli olduğunun altında çizmek lazım. Evet, onun sonucu olarak zaten siz doğal olarak kendi hayatınız hem sanat hayatınız öyle gelişti. Evet. Dediğiniz gibi onu bir misyon olarak edinmek değil zaten öyleydi. Tabii
bir taraftan da bazen şöyle de düşünüyorum. Sizin ölçeğiniz zaman zaman şöyle değişiyor. Bazen mikro ölçekte sadece Kaz Dağları'nı ele alırken bazen işte Dünya Anne gibi tüm dünyanın meselelerine de ya da Mozart ve Mevlana gibi aslında en çok iletişim çağında olduğumuz bu dönemde bu kadar savaşın içindeyiz. Evet, çok büyük bir savaş var aslında şu anda dünyada ve siz ona dikkat çekiyorsunuz. O ölçekler sürekli, o sizin sanatçı ölçeğiniz değişiyor. Bazen mikro, bazen makro. Ya şimdi şöyle, son söylediğiniz cümleden başlayalım. Savaşlardan, katliamlardan. Bizi hiç etkilemiyor diye bir durum yok ki. Evet. Burada algılar ve insanların düşüncelerini paylaşmaları olmadan, futbol stadyumlarında tezahüratlar, dayanışma olmadan bu Gazze'deki katliam bitmeyecekti ki. Ben en başında, çünkü İsrail'in nasıl yaklaştığını sonuçta biliyoruz hepimiz. Netanyahu hükümeti olan İsrail'in ve İsrail ülkesini ve vatandaşlarını kastetmiyorum. Evet. Bunu her zaman söylemişimdir. Netanyahu hükümetinin ne kadar katil olduğunu ben de ilk söylediğimde cezalandırıldım. Evet. Konserlerim iptal edildi İsviçre'de vesaire vesaire. O dönemde konuşanların hepsi Frankfurt Kitap Fuarı'ndan atıldılar. O oldu bu oldu. Yani cezalandırıldık. Evet, Bu demektir ki konuşamazsın. Yani bu Avrupa'da da bu demokrasi yok yani. Demek ki kendi bildiğini yapmak istiyor. O yüzden aradan 1 yıl geçti, 2 yıl geçti. Bu konuları tekrar konuştuğumuzda ben dedim istediğini söyle, istediğini yasakla. İstersen beni bir daha görme hayatına ama ben de seni bir daha görmeyeceğim. Çünkü sen kendinden olmayanı hem de öldürerek şey yapmak istiyorsun ve bunun içine ben de dahil olabilirim. Bugün Filistin olur, yarın Suriye olur, öbürsü gün Türkiye olur. Evet, evet. Sen bana değer biçmiyorsun. Değer biçmediğin adamı yasaklayarak bilmem ne, bunun bir anlamı yok. Önce değer biçmeyi öğrenmesi lazım Batı'nın bize karşı. Farklı dinli, farklı kültürlü, farklı alışkanlıklarla, farklı yani sürekli ön yargı Doğu'ya karşı, Doğulularla Batı'ya karşı ön yargı, o kötü, bu kötü. Böyle bir yere varılmaz ki. Ve buradan birbirimizi anlamamız için Batı Nazım Hikmet'i anlasın, Mevlana'yı anlasın, Yunus Emre'yi anlasın vesaire. Yani burada bir şiir, edebiyat, felsefe geleneği var, yok değil. Müzik geleneği var, çok zengin usul, kudüm vuruşları vesaire, Mevlevi ayinleri, Bektaşi aksanları, bunlar dünyanın bilmediği ve dünyanın aslında benim orkestral müziğim üzerinden öğrendiği pek çok öge de var. Evet. Benden öncekilerinde var ama benimkilerle de yani Batı orkestraları ne ritimler ne ölçü vuruşları öğrendiler. Bu da bir gerçek. Yani biz sanatla birbirimize sanatı ulaştırarak daha rahat ederiz. Türkiye'de karşılaştığım önyargılarla olmadı değil. Yani Batı müziği yapan sonuçta piyano enstrümanı çalan. Sonuçta programda evet kendi besteleri olan ama Mozart'ı, Bach'ı da olan ve onlar Batılı olduğu için direkt ön yargılarla Batı'nın adamı ön yargısıyla Türkiye'de de çok zorluklar çektik. Psikolojik olarak. Bunlar sadece belki beni bağlayan şeyler. Özünde sadece beni bağlayan şeyler. Ama şunu unutamam, bu hepimizin problemi. Bu maddi bir problem değil. Bu parayla ilgili bir problem değil, maaşla ilgili bir problem değil. Bu bir ideolojik, manevi bir problem. Bir ülkenin kültürel yapısının, tarihinin problemi. Bunu da aşmak için büyük bir mücadele sergiledik. Bunu anlayan oldu, anlamayan oldu. Burada hayatımız boyunca içine çekildiğimiz siyasi durumlar da oldu. Ben şu anda artık güncel siyaset kadar yanlış bir şey düşünemiyorum. Bizim önümüzdeki konular güncel konular değil. Su sıkıntısı varsa bu güncel bir konu değil. Bu sadece Türkiye'nin veya Türkiye'deki iktidarın veya muhalefetin konusu da değil. Evet. Bu dünyanın konusu. Yani orada kurbağa, kaplumbağa, çekirgede onun da sorunu bu. Dolayısıyla bunları artık daha genel görmemiz lazım. Seçimli bilmem neydi bu dönemlerde geçti. Burada daha doğrusu olanı neyse şu anda önümüzdeki problem neyse onu çözen insan lazım bize diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle. O yüzden bu yaptığınız çağrılar ve eserler çok kıymetli.
Umarım o çözüm noktasına geleceğiz bir gün. Ama ben 50. yıla gelmek istiyorum. Geçen yıl yine yıl sonu röportajımızda, yıl sonu konserinin öncesi röportajımızda 50. yıla girerken pek çok şehirde piyano başında 50. yıl konserleri vereceğinizi söylemiştiniz ve o konserler devam ediyor. Hiç gitmediğiniz şehirlere gittiniz, çok uzun zamandır gitmediğiniz şehirlere gittiniz ve 2026'da da gitmeye devam edeceksiniz, onu öğreniyorum. Ve her gittiğiniz şehirde de aynı yıl sonu konserinde 27 Aralık'taki yıl sonu konserinde olduğu gibi iki konser. Dediğiniz gibi o iki konser olması özellikle de çocukların sizinle buluşması için ayrıca çok kıymetli. Bir de size çocukların ilgisinin ne kadar büyük olduğunu da her konserde ayrıca görüyoruz her şehirde. Evet, bu beni çok mutlu eden bir şey. Önümüzdeki Aralık ayında Kütahya, Çanakkale, Çorlu ve Balıkesir konserleri var. Aynen dediğin gibi bir konser ki 700-800 kişilik, 600 kişilik salonlar, küçük salonlar değil. Çok küçük değil ya da gibi yerlerde bilet çıktığı gün bitince biz bu ilgiyi çok anlamlı buluyorum ben bu ilgiyi ve ben hayatım boyunca işte bu bahsettiğim kendi kültürümüz konusundaki emeklerimin bir yere vardığını düşünüyorum. Ve bu bakımdan öğleden sonra konserlerini de koyarak ve onlar da hepsi doluyor. Çok benim için çok değerli bu. Anadolu'da bu ilgi. Anadolu'ya bu ilgiyi bizim ama bunun biraz daha sürekli olması lazım. Ben son 20 yıldır Anadolu'nun çok yerine giden bir müzisyenim. Gitmeyen bir müzisyen, sadece büyük şehirlerde çalan birisi değilim. Yani Anadolu'nun her yerinde sonuçta çalıyorum. 2026'da uzun zamandır gitmediğim ya da ilk kez gideceğim yerler de var. Önce bir Karadeniz, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop dörtlüsü var. Sinop ilk kez bunların içinde. Sonra bir Orta Anadolu, Konya, Kayseri, Ankara ve Bolu. Kayseri'ye 25 yıl önce en son gitmiştim. Türkiye yollarında bir Virtüöz diye Doğuş Otomotiv'le Kadir Rus'un organize ettiği turnem vardı. Ben yani bu 2002-2003 yıllarıydı. İlk kez. O yüzden oralarda da güzel bir etki olacağını düşünüyorum. Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya tekrar yıllar sonra tekrar gitmek istiyorum. Tabii bildiğiniz gibi yani her yıl döndüğümüz pek çok şehir var. Türkiye'de pek çok yere her yıl Denizli'si, işte ne bileyim Antalya, Eskişehir'i vesairesi, evet. Bunlara Antep'i, Adana'sı, Mersin'i vesaire bunlar yani sıklıkla gittiğim, her yıl gittiğim kitlelerim oldu. Benim için çok değerli olan şey sadece bir kere gitmek değil, kalıcı ve sürekli olarak kültürü ve kendi üretimimi kondisyonel olarak bir dizgiye sokmak. Bu Türk toplumu içinde değerli diye düşünüyorum. Yaşayan sanatçının yaşama sürecindeki progresini görmeleri açısından ve paylaşımcı olmaları açısından. Demin programdan önce de konuştuk. Kimi zaman tabii ki enstrümantal müzik, piyano müzik ya da orkestral müzik Türk halkına herkese yakın değil. Küçük bir kesime yakın. Bunlar gerçekler. Sözel müzikte şarkı bestelerken, şiirlerimizi bestelerken ki onu da 5 tane, 6.'sı geliyor şimdi şarkı albümlerim oldu. Yani oratoryolar ve şarkı albümleriyle müthiş bir şair listem oluştu. Evet, müthiş gerçekten. Yıllar içinde. Yorumcularımızla beraber. Onları da, o şarkıları da bu turnelere dahil etmek istiyorum. Yeni ses şarkılarımda Seda Kırankaya, yeni çıkacak olan albümün sesi ve Serenat Bağcan'ın 15 yıldır beraber çalışıyoruz. Bu şarkılardan bazıları toplumun tamamına hitap edebildi. İnsan insan gibi, Dört Mevsim gibi, işte ne bileyim, Düşerim bunlardan, Memleketim bunlardan biri. Burada hiç toplumu bir türlü o küçük kesimi aşamadık diye bir şey değil. Ben kendi adımla aştığımı görüyorum. Zaten bu büyük talebin öncülerinden birinin de o şarkılar, o herkesin bildiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Toplum aynı zamanda o enstrümantal müziklerde kumru baladı, kara toprağı, ses vesaire bunları
oldukça biliyor diye düşünüyorum artık. Dolayısıyla yeni yaptığımız bestelerim, üretimim, sanatım, yeni ortaya çıkacak şeylerin de merak konusu olabileceğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Özellikle geçen haftaki Seda'nın performansı Açev'in konserinde, Bir Nota Bin Umut konserinde Seda Krankaya'nın performansı, birlikte performansınız çok güzeldi. Ben sonradan çok duydum sesini herkes. İlk defa çünkü sizinle birlikte dinledi. Oradaki seyirci de çok beğenildi o yüzden. Evet, İzmir'de, Ankara'da da Seda'yı çok istisnai bir yorumcu olarak değerlendirdiler. Seda Krankaya'yı. Yepyeni şarkılar var, sözleri, aldığımız şiirler Ahmet Telli, Ahmet Erhan gibi benim ilk kez bestelediğim ama çok değerli. Murat Anmungan, Özen Yola. Daha az kendimin hiç çalmadığım eski şarkılarımı derledik. Herkesin bildiği bir iki bir şey de var ama sonuçta yeni bir albüm geliyor. Fevkalade bir yorumcuyla. Bakalım Türkiye nasıl karşılayacak bu yeni şarkıları, yeni yorumcuyu, onu da ben de merak ediyorum. Elimden geleni yapacağım ama. Evet, ama bu konserler Ankara ve İstanbul'da ve İzmir'de de Seda vardı yanlış hatırlamıyorsam. O ilgi onu gösteriyor. O Seda şimdi şeyde de olacak. Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, o konserlerde çok güzel, de olacak. çok güzel. Evet. Bir de albümle birlikte onu tekrar dinleyeceğiz. Albümü de kaydedeceğiz. Yani 2026'nın ortalarına çıkacağını düşünüyorum albümün. Ama yıl sonu konseriyle hemen hemen aynı zamanlarda plak da çıkıyor bu arada Aralık ayında. Plak çıktı dünyada. Mozart ve Mevlana'nın plağı çıktı. Biliyorsun asıl bu eser Mozart'ın Requiem'inden etkilenerek oradan sitatların olduğu bir eser olduğu için oradan alıntıların Mozart'ın bitiremediği eseri bitirmek değil derdimiz ama ona bir homaj, bir anma, bir günümüz bakış açısıyla, doğu batı bakış açısıyla oluşan doğal köprü bakış açısıyla yorumlama diyelim içerdiği için albümde Mozart'ın Requiem'i de var. Zaten ben Mozart'ın Requiem'inden sonra çalınsın bu eser diye bunun pratik olarak kolaylaştırmak için tamamen aynı kadroyla 4 solist, koro ve özel bir orkestrası vardır Requiem'in. Mesela flüt, oboe yok. Trombon var vesaire, korno yok. Yani özel bir orkestradır. Aynı ansamblla konser yapabilsinler. Tabii Mevlana olduğu için işin içinde ve gelenek de olduğu için Ney ve Kudüm var. Burcu Karadağ ve Aykut Köseler'li Ney ve Kudüm'ü benim çok diğer eserlerimde de çok seslendiren şeyleridir, sanatçılardır. Bu albüm plak olarak plak koleksiyoncularına benim tavsiye edebileceğim bir şey. Warner Records, Warner Classics'ten çıktı. Evet, böylece bunun da müjdesini vermiş oluyoruz. Bir taraftan da şimdi siz bu yıl sonu konseri dediğim gibi orkestra olacak, koro olacak, özel konserlerden bir tanesi olacak yine. 125 kişi sanatçı olacak sahnede. Farklı enstrümanlar da olacak bir taraftan da. Şimdi oradaki enstrümanlar biraz önce söylediğin Requiem olduğunda da farklı bir, daha özel bir orkestra kuruluyor diye. Şimdi biz yani müzik dinleyicisi, evet biz konsere geliyoruz, orada bir orkestra var ama her zaman hangi enstrüman oluyor ya da olmuyor onun çok farkında değiliz. Aslında orada hani o daha eser yazılırken ve daha sonra siz de seslendireceğiniz eserlere göre ki hepsini tek tek seçtim dediniz bir taraftan müzisyenleri de. Aslında ne kadar özel bir çaba ve ne kadar özel bir enerji var. Tabii. Yani, hepsi bir karakter enstrümanında. Tabii yani hepsi özel müzisyenler, her enstrümanın. Bir orkestranın en büyük bölümü yaylı sazlardır. Kemanlar, violonseller, konturbas, viyolalar. 50 kişi falan yaylı sazlardır genelde. Nefes sazlar, tahta nefes sazları, işte flüt, oboe, klarnet ve fagot. Onlar ikişer ve üçer kişi olur. Ve bakır nefesler, trompet, korno, trombon, tuba ve vurma saz grubu. Yani aslında 4 ana grupta her birinde işte en çok yaylı sazlar, nefesler 20-25 kişi olur. Vurma sazlar da 3-5 kişi olur. Ama benim müziğimin özelliğinde
o bahsettiğim Türk folkloru, usul vuruşları falan çok olduğu için vurma sazlarım geniş tutarım hep orkestra eserlerimde. Biraz benim eserim davul müziğidir. Yani davul eşliği vardır hep. Evet. O da zaten bizi ayrı bir havaya sokuyor diye düşünüyorum. Ben de çok severim vurmalıları bir taraftan. Ama her bir enstrüman grubunun da farklı bir rolü var ve farklı bir karakteri de temsil ediyor. Farklı şeyler söylüyor hepsi, değil mi? Yani siz onu eser yazarken de işte davulun söyleyeceği şey başka bir şey, bakırların söyleyeceği başka bir şey. Onları konuştururken de o kendi karakterlerine göre bir senaryo yazıyorsunuz. Bir besteci melodisini, armonisini, ritmini, kendi estetiğini yaratmışsa ve orkestrayı daha yazarken, yani piyano çalarak orkestra duyamazsınız. Orkestrayı sokakta yürürken daha iyi duyursunuz. Yani piyano çalarak yapmamak gerek orkestra için bestelerken. Çünkü kim çalıyor? Hatta kim çalmıyor? O da önemli. Kim çalmıyor? Yani birinci flütçü çalıyor da ikinci mesela çalmıyor. İkisi beraber aynı şeyi çalmasını istemiyoruz. Mesela bir tanesinin solo yapmasını istiyor vesaire. Bu tarz şeyler. Bütün bunlar tabii tecrübe. Senfonik müzik yazma tecrübesi. Yani diyeceksiniz ki şu anda yapay zeka da bu tarz şeyleri, yapay zeka hiçbir zaman gerçekten insana özgü müziği yaratamaz. Evet. İnsanın çünkü çağrısıdır, umutlarıdır müzik. Yapay zekada o faktör olmadığı için dolayısıyla yapay zeka müzik yapamaz. Ama benzetebilir, taklit edebilir vesaire. Hatta çok iyi anlamayanlar müzikten ki dünyada da %90'ı çok iyi müzik bilmiyor açıkçası. Yapay zeka ile normal Beethoven'ı Mozart'ı karıştırıyor olabilirler. Bu tehlikeli bir durum diye düşünüyorum. Yani Chopin mi yapay zeka mı? Yani ben bilirim. Aysun Öz de bilir. Ama dünyanın pek çok yerinde pek çok insan bunun çünkü buna biraz emek yatırmak lazım. Evet. Biraz bununla da büyümek de lazım. Bu kültür denilen olayın gerçekte kolay bir şey olmadığını tekrar hatırlıyoruz bütün bu meselelerle. Evet, o yüzden de Fazıl Say'ın Anadolu'nun her şehrine gitmesi o yüzden çok önemli. Doğru. Kesinlikle. Şimdi biraz sizinle ilgili dinleyicilerin, izleyicilerin merak ettiği birkaç bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir sürü beste konuşuyoruz, besteci konuşuyoruz, sizin eserleriniz, konser verdiğiniz şehirler, dünyanın gitmediğiniz yer kalmadı. En önemli zaten konser salonlarında konserler veriyorsunuz ama mesela sizin en sevdiğiniz besteci, en sevdiğiniz beste ya da en sevdiğiniz şehir, hani gitmekten en çok keyif aldım. Bunları merak ediyor izleyici. Bunları böyle tek tek sorsam size. En sevdiğim besteci diye bir şey ben cevaplamamam lazım. Çünkü biz yorumcu olarak bestecilerle uğraştığımızda o anda neyle uğraşıyorsak en sevdiğimiz. Çünkü önce sevdiğimiz olması lazım ki en kelimesini başa koyalım. En veya daha kelimelerini ben zaten müzisyenlerle ilgili kullanmayı pek sevmiyorum. Şimdi Mozart mı Beethoven mu falan öyle bir şey yok hayatımda. O sırada Mozart'la uğraşıyorsan Mozart'tır. Onun dünyasına giriyorsun. 250 yıl önceki bir çocuk gibi birisinin hayallerinin peşine sen de takılıyorsun. Bach'ın o mucizevi matematiğinde, armonisinde, kontrpuanında Bach'ı anlamaya çalışırken Bach'ın dere gibi akışını kendinden dinlerken başka bir mutluluk. Hazlar başka. Beethoven'ın dramında başka. Chopin'in o melankolik, romantik dünyasında başka değil mi? Çağdaş müzik ben çok severim. Her zaman hiç ihmal etmediğim bir şeydir. Türk bestecileri olsun, 20. yüzyılın batı şeyi olsun. Dolayısıyla en çok besteci, en çok sevdiğim eser ne hele hiç ayrım yapmam. Beethoven'ın 32 sonatı var ama hepsini kaydettim yani 27. mi daha çok 30 daha lafını kullanmak istemiyorum orada yani hepsine emek verilmiş. Yani. Hepsi anlaşılmış, anlaşılmaya çalışmış en azından. En sevdiğin ülkeyi de cevaplamamayı tercih ederim. Yani benim Uzak Asya ya her girişimde çok sevindiğimi biliyorum ama
Yani şimdi böyle bir yıl boyunca hiç Avrupa'ya gitmesem de müthiş Avrupa özlerim. Evet. Çünkü Uzak Asya'yı yılda bir kere yapıyoruz. Çin, Japonya, işte Kore vesaire. Ona hep oldum olası. Yani yılda 3 kere gidilmez ki Japonya'ya. Yani büyük bir jet lag, büyük bir Tabii. uçuş, büyük bir şey. Gidince bir gidişte bir sürü konser yapmak lazım. Turne olması lazım. Dolayısıyla Çin tabii Japonya'yla beraber şimdi çok yükselen bir değer. Evet. Dünyanın en büyük yükselen değeri şu anda Çin. Müzikte de ileriler, kültür sanatta çok ileriler. İnanılmaz bir nüfus var. İnanılmaz sayılar onunla katlanan müzisyen sayısı ve seyirci sayısı var. İnanılmaz yani. Japonya, Çin, Kore. Bunlardan gelen müzisyenler zaten şu anda dünyayı fethediyor. Bütün dünya Koreli, Japon, Çinli doldu yani. Amerika kıtasının ben Amerika'da yaşamış bir insanım. İnsan tabii ki New York'ta Carnegie Hall'da çalmak önemli bir şeydir. Değerli bir şeydir ya da. Ya bunu 3 yılda 5 yılda bir insan da özler diye düşünüyorum. Türkiye'de yani bu deminden beri konuşuyoruz işte Anadolu konserleri. Yani benim büyük mutluluğum çünkü ben kendi ülkeme sonuçta bütün hayatım öyle. Ben babamın mentoru olan Nazım Hikmet burada bir Anadolu ve vatanseverlik var. Burada bir memleket tutkusu var. Bu memlekette kültür, sanatla da insanları doyurabiliriz bakış açısı var. Bu kültürü onlara götürdüğümüzde, paylaştığımızda, paylaşmak istediğimizde karşılığını görüyorsak, böyle bir ilgi görüyorsak ne mutlu bize. Bu büyük mutluluk. Gerçekten mutluluk. Ama şu şehir, bu yemek, bu bilmem ne daha en falan diye kelimeleri kullanmadan geçmem lazım. Çünkü ben bütün bir gezegenin müşterisiyim aynı zamanda ve kiracısıyım. Yani öyle düşünelim. Bir yeteneğin kiracısıyım derdim eskiden ama bütün dünyanın kiracısıyım. Çünkü Almanya'da da, Fransa'da da. Tabii ki yani kültürler arası diyalog böyle bir şey diye düşünüyorum. Yeni evlendiniz Fazıl Bey. Sevgili Aslan Ant'la, Aslan Ant say oldu tabii artık Aslan'da. Bu yeni bir enerji, Aslan'la birbirinizi çok iyi tamamladığınızı düşünüyorum bir taraftan da. Bu bestelere, konserlere, yani tüm hayatınızın her alanına yansıyacak bir şey bir taraftan da. Evet, bir kere çok birbirini çok iyi anlayan, doğalında iyi anlayan bir çiftiz biz. Evet. Bir yıldan fazla, 1,5 yıldan fazladır da beraberiz. Evet, yeni evlendik. Evlilik kurumsal olarak bizi sıcaklaştırıyor ve diri tutuyor ve daha herkesin toplumda da daha doğru bulduğu bir kavram diye düşünüyorum. Aslında ikimiz de konservatif olabiliriz aslında. Orada da iyi buluşuyor olabiliriz. Çok iyi buluştuğumuz şey müzik. Evet. Aslan olağanüstü değerli bir yetenek ve müzisyen. Bir solist sanatçı benimle beraber diyorsa o dünyanın her yerine konserleri veriyoruz. Ve çok ilgi görüyor ve çok beğeniliyor. Bir orkestra sanatçısı işte İstanbul'daki şu birçok orkestrada birinci solo flüt olarak en iyi flütçü olarak çalışıyor. Ve bir hoca. Hoca, evet. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı'nın flüt bölümünde şu anda doçent profesörlüğüyle yaklaşıyor. Aslan bir kere ikimizin ortak yönlerinden en fazlası, beni en hayallerindeki şeyi gerçekleştirmek için çok çalışmak var. Burada çok ortak noktamız var. Ve bu bizi yani o da gece 9'a kadar, 10'a kadar, bazı geceler okul için gece 4'e kadar çalıştığını biliyorum. Ben de öyle bir insanımdır. Yani bir iş bitince çok mutlu olan bir şeyimdir. Masadan kalkan bir yeni beste benim en büyük iç huzurumu oluşturuyor. Yoksa kafaya takılmış bir şey yap, şunu yetiştirmek zorundayım, o beste iyi olmak zorunda. Ne yapacaksın? Önümüzde bomboş sayfalar var, daha bir şey yapmamışız. O ilham dediğimiz şey de öyle bakkaldan alınan bir şey değil. Yani bu fedakar çalışmaları onlarda beraber buluşan bir çift çok şanslı bir çifttir diye düşünüyorum. Beraber turnelere gitmek ve sadece beraber eşlikçi olarak değil, beraber müzik yapmaya gitmek değerli bir şey diye düşünüyorum.
Onun için ben besteler yaptım. Onları da seslendiriyor. Benim için harika bir şey bu. Eşim müziğimi dünyaya tanıtıyor. Bir yandan yani bir çift olarak, bir aile olarak beraber yürümek, beraber aynı ufuklara bakmak. Bunların değeri, emin olun, gerçekten çok fazla. Sevginin de birbirine duyduğunuz saygının da ötesinde gerçeklikler bunlar diye düşünüyorum. Evet, muhteşem bir şey oldu. Ortada zaten görüyoruz, dinliyoruz da bir taraftan ikinizi de sahnede. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu keyifli sohbet için. O zaman 27 Aralık'ta Volkswagen Arena'da, Öyle. 16'da ve akşam buluşmak üzere. Akşam 21'de Evet. 2 konserde buluşmak üzere. Bu yoğun ilgiye ben tekrar teşekkür ederim. Sevgili İstanbullular. Evet. Bugün sevgili Fazıl Say'ın bu güzel kütüphanesinde çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Yıl sonu konserini konuştuk 27 Aralık'ta. Saat 16'da ve saat 21'de Volkswagen Arena'da 27 Aralık'ta Fazıl Say konserini dinlemek üzere. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.